Herkese selam. Bugün Balkan serimizin 3. durağındayız. Ohrid'in huzuru ve Tiran'ın karmaşasından sonra rotayı heykeller şehri olan Üsküp'e kırıyoruz. Üsküp bekle beni, geliyorum. Şehir merkezine sadece 10 dakika yürüme mesafesindeki evimizden çıkıp meydana doğru ilerliyoruz. Ama bu video için özel bir oyunumuz var. Bundan bahsetmeden geçmek istemiyorum. Madem burası heykelleriyle meşhur, o zaman bir heykel sayacı başlatacağım. Kadrajıma giren her heykeli sayacağım. Bakalım videonun sonunda rakam kaça ulaşacak hep birlikte göreceğiz. Evden çıktık, şimdi Taşköprü'ye doğru geçiyoruz ufaktan. Yollar biraz fazla bozuk ama. Valizle zor aynen oluyor. valizle bayağı zor. Bakalım, göreceğiz. Meydana giden yolun üzerinde ilk durağımız meclis binası oluyor. Bu bina 1930'larda Yugoslavya döneminde modernist bir tarzda inşa edilmiş. Hemen önünde ise bizi Makedon devrimci Nikola Karev karşılıyor. Hemen karşıdaki parkta Düşmüş Kahramanlar Anıtı diye geçiyor. Ama buranın en ilginç detayı içerisinde bulunan Prometheus heykeli. Çünkü ilk yapıldığında tamamen çıplak olan bu heykele karşısındaki parlamentodan gelen tepkiler üzerine sonradan bronz bir pantolon, şort eklenmiş. Tabii ki şehrin hafıza odası olan bu parkta sayacımız hızlanmaya başlıyor. Ve işte meşhur Makedonya Kapısı. Sadece bir geçit değil, üzerinde Büyük İskender'den Osmanlı'ya kadar Makedon tarihini anlatan tam 32 devasa kabartma var. Teknik olarak bu yapı tek başına bir ordu kadar figür barındırıyor ama biz şimdilik sayacı ana yapı olarak işletelim. Şimdi şöyle Zurnalı abilerin orada böyle bir küçük pizzamsı bir şey var bende. Hadi bir börek. Bunda da sosisli var ve bunun peynirlisi var. Az önceki olayı anladım. Of, evet. Az önce çekim yaparken görüntüye ekleyeceğim, böyle kilise açı gibi bir şey vardı. Alt tarafı belediyemsi bir şey, yanlış anlamadıysak. Birden polis çıktı, ne yapıyorsun, nereye çekiyorsun falan. Dedim yukarı. İkna olmadı, böyle söylene gitti. Garip. Kendimizi şeyde gibi hissettik Ama anladım. sert yani. Sert tabii. Arkadaşlar kafam kadar çıktı. Bu ne? Tam Rahibe Teresa Anıt Evi'nin oradayız ve çanlar çalıyor. Şunu da eklemek gerekir ki eğer Üsküp'teyseniz hiçbir bina sadece bina değildir. Her çatlakta, her grileşmiş sütunda şehrin hafızası saklı. Şehrin gürültüsünden birkaç adım ötede sabrın sembolü olan Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi yükseliyor. İnşaatı tam 13 yıl sürdüğü için aslında Makedonlar arasında bitmeyen bir inşaat olarak da görülmüş uzun süre. Ve nihayet Eylül 2025'te kapılarını açmış. Kilisenin içerisine girdik ama ben bu estetiği vizörden izlemek yerine sadece ruhumla hissetmek istedim. O yüzden içeride kamera çalıştırmadım. Bazı anlar vizörden bakmaktan çok daha kıymetli diye düşünüyorum. Kiliseden çıktığımızda hemen yan tarafta Rahibe Teresa Anıt Evi bulunuyor. Rahibe Teresa Anıt Evi'ne giriyoruz şimdi. Burası Rahibe Teresa'nın vaftiz edildiği kilisenin kalıntıları üzerine inşa edilmiş. Nobel Barış Ödülü sahibi olan Rahibe Teresa'nın evin içindeki heykeli onun aslında gerçek boyunu sembolize ediyormuş. Tamı tamına 1 metre 52 santimetre ölçülerinde. Meydandaki dev savaşçılardan sonra bu küçük heykel gerçek gücün cüssede değil kalpte olduğunu hatırlatıyor bize. Çanlar kimin için çalıyor diye. Görkemli meydana doğru yaklaşıyoruz. Ve işte Üsküp'ün kalbi, Makedonya Meydanı. Tam merkezde 22 metre yüksekliğiyle atlı savaşçı duruyor. Yunanistan'la yaşanan isim krizinden dolayı ismi böyle geçse de herkes onun Büyük İskender olduğunu biliyor. Çevresinde bulunan İmparator Justinianus ve Çar Samuil heykelleriyle sayacımız artık kontrolünü kaybediyor. Fıskiye'deki aslanlarsa Makedonya'nın 1000 yıllık güç sembolü muhafızlarını simgeliyor. Yani tam bu noktada aslanlar ve yan figürlerle birlikte heykel sayacım birden artı 25 oluyor.
Evet. Ünlü taş köprünün oradayız. ...500 yıllık taş köprüye geldiğimizde heykeller birden duruyor. Köprüdeki Sultan II. Murat yazısı bizi 21. yüzyılın ihtişamlı hayallerinden alıp 15. yüzyılın gerçekliğine götürüyor. İşte tam burada Vardar Nehri şehri ikiye bölüyor. Bir yanda modern meydan, diğer yanda ise tarih kalıyor. Eğer heykelleri tek tek sayma niyetiniz varsa şimdiden vazgeçin derim. Çünkü hemen sağ taraftaki Sanat Köprüsü'nde tam 29, sol taraftaki Medeniyetler Köprüsü'nde ise 28 heykel var. Üsküp'te heykel saymak, Vardar Nehri'nin içine girip su saymaktan farksız diyebilirim. Yine bir saat kulesi var arkada. Arnavutluk gibi. Köprünün diğer tarafında bizi hemen Makedonya Anneleri Çeşmesi karşılıyor. Yani İskender'in annesi Olimpiyas bizi karşılıyor. Hemen karşısında ise atlı süvarileriyle 2. Filip duruyor. İlerledikçe heykel üstüne heykel bir sürü büyük büstler vesaire var. Ve özellikle böyle bu tarz çeşmeler çokça var bu civarda. Çok güzel bir hava katıyor yani şehre, Üsküp'e. Yandaki binanın üzerindeki kadın heykellerini gördünüz mü? Ben bu sayacı burada bırakıyorum arkadaşlar. Yoksa bu işin içinden çıkamayacağım gibi duruyor. Sular buraya kadar fışkırıyor. Bakanı bulamadı. Köprüyü geçtiğimizde aslında koca bir çağda geride bırakıyoruz. Burası eski Türk çarşısı, Balkanların en büyük Osmanlı mirası. Şimdi latteli Türk kahvesi diye bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Karamel espresso içiyor kendileri. Çok mutlu. Mutluluk fışkırıyor. Arkasında çiçekli bahçeler ama Kahvelerimizi içtiğimiz kafede kafe sahibinin halı desenleri üzerine olan bu kitabı ilgimi çekiyor. Meydanın dev heykelleri tarihi bağırarak bize anlatırken bu halı motifleri tarihin en ince detaylarını böyle usul usul kulaklarımıza fısıldıyor. Bazen en büyük hikayelerin bir kelimenin ilmiğinde saklı olabileceğini de düşündürtüyor bana. lezzetliydi bu arada. Latte Türk kahvesi. Şive geldi. Beğendim. Sen beğendin mi espressonu? Beğenmedim. Acı mı geldi? Acı geldi biraz. Dırırın. Çok tatlı antikacı gibi bir şey var. Şey diyebilir miyiz? Eski Türk çarşısı. Old Bazar. As bayrakları. As bayrakları, susturdum ben çaylakları. İstiyorum o kaleyi. O her yerden gözüken kalenin altındayız şu an. Az önceki yokuş yoldan çıkınca şöyle bir giriş var ileride. Tabelalar.
O merdivenden gelince şöyle bir yürüyüş yolu var. Kaleye çıkan sanırım. Bakalım gidiyoruz. Aytovski yine dağlarda. Dağ keçisi. Aa, kapalı. Bize şok. İnsanlar kapısını görmeye mi çıkıyor o zaman buranın? Göl de yok, bir şey de yok. Başka bir giriş olduğunu iddia ettiler. Bakalım. Takip ediyoruz biz de. Bu kısmı çekme sebebim daha çok konuş, kendini daha çok göster diyen arkadaşlarım var. Onlar için özellikle hani geziyoruz. Sabah Rahibe Teresa anıt evine gitmiştik. Oradan anı kalsın diye. Az önce videolarda izlemiş olduğunuz yerin kartpostal versiyon. Kendim daha iyi fotoğraflarını çektim ama yine de adet yerini bulsun diyerekten. Bir yandan sıcak, bir yandan soğuk, garip bir hava. Kalenin kapısından girmeden böyle bir alan var. Stadyum sanırım şu. Biraz panoramik şehir manzarası. Ve Zeynep. Bu arada Efes'in giriş kapısına çok benziyor. Arabaların böyle toplanma alanı. İzlemeyenler Efes videosuna geçsin burada. Şöyle Üsküp turist haritası var. Açıkmış bu arada. 7 ile 18 arası. Süper. Girelim görelim bakalım. Neymiş, ne varmış. Eksik kalmasın hiçbir yerim zaman. Kedi var. Hem de minnacık bir yavru. Bu ne? Tavşan gibisin sen. Finali şehrin en yüksek noktasında yapıyoruz. Üsküp Kalesi. 6. yüzyıldan beri şehri koruyan bir muhafız, hiç heykelin olmadığı, sadece taşın ve rüzgarın konuştuğu bu yer Üsküp'ün en sade hikayesi. Dalgalan Makedonski. Alpler gibi arka taraflar. Alplere gitmedik ama umarım bir gün onun da vlogu gelir. Surlarla çevrili dört bir yanım diyerekten kale boydan boya yürünüp daha sonra iniş kısmı zaten şöyle şu şekilde takip edince iniliyor. Ben yolumdan şaşmayayım. Doğru yoldan gideyim. Zaten kahve içerken de koymuştum böyle. Çok fazla ezan sesi vesaire. Şehrin her tarafı camilerle çevrili. Öyle aralardan da bakıyor insanlar. Benden bahsettiler az önce turistler. Kameraman çekim yapıyor diye. Doğru. İşimiz bu. Şöyle yürürken aralardan şehir manzarasını da görmeniz mümkün. Yani ana manzaramız bizim devam ettiğimiz yer burası. Böyle bir alan. Biz gideriz ormana, hey ormana. Bilmiyorum bu sözler şu an ne alaka. İyice saçmaladım. Perspektifsel. Oo, burada bir doggy uyuyor. Hey. Köprü manzaralı. Çok iyi duruyor. Görüyorsunuz. Söyleyecek söz yok. Gidiyorum ben. Az önce indiğim yerde şurası. Aşağı doğru yaklaştıkça manzara gidiyor tabii biraz. Ama yine şehrin hareketliliği gözler önünde. Şu an içinde bulunduğumuz kalenin bir parçası da böyle altımızda kalıyor. Sıradaki hedefim buradan şuraya çıkmak. Hadi bakalım. Bayağı şehir seviyesiyle aynı düzeye geldik gibi. Buradan böyle çıktığımda şu alana çıkmak için tırmanmak gerekiyor da hiç gerek yok. O yüzden buradan bakmakla yetineceğim. Her yerden manzara mükemmel. Ama benim bebeğim şu tepedeki haçlar. Bayağı Rio'yu anımsatıyor bana. Evet bu şekil. Bayağı seyahatime tek devam ediyorum bu arada. Zeynep yok ortada. Dedim ve Zeynep çıktı. Bak nerelere gitmiş. Gideyim yanına bari. Ne yapıyor, nereye gitmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Ödüm patladı. Nereye gittin, ne yapıyorsun? Var mı aşağıda güzel bir şeyler? Korktum bu arada aniden görünce orada olduğunu bilmeme rağmen. Zeynep gitmiş, o yüzden ben şimdi, yani gitmiş derken şu ilerideki kısımları benden önce görmüş. Ben de bir gidiyorum, ben de bir bakayım. Neyim eksik? Eksik kalamam, gezeceğim. Azıcık da kendimi çekeyim, çok tek başıma geziyormuş gibi oldu. Biraz kendimi göstereyim en azından da bana yol arkadaşlığı edinin, bir şeyler yapın işte. Öyle geldik. Manzara budur. Bayağı yaklaştım evet. Bakalım ne çıkacak. Sanki sağlam bir dağ manzarası var gibi ama göreceğim.
Arkadaşlar ben de tam diyordum ki şu az önce yürüdüğümüz yere bu kadar tepeden bakıyoruz şu an ama tam o sıra şarjım bitti. Müthiş. Neyse çıkalım bakalım tepede ne varmış. Yani şöyle bir dağ manzarası. Çıktım, gördüm, iniyorum. Evet yaklaştım. Bayağı çabuk. Zeynep'in beni beklediği yere bakın. Baktı bir de geliyor hem. Gidelim de bir. Yani en sevdiğim tatlı zaten trileçedir. Bir de bunu yerinde yiyelim. Ağzımız tatlansın. Buradaki evlerin tatlılığı. Kaleden çıktığımız gibi bizi hemen aşağıda 1400'lerin sonundan beri orijinal halini koruyan Mustafa Paşa Camii karşılıyor. Dışarıdan şöyle bir göstereyim size. Yine bir kedimiz var. Kedo. Ha bir tane de burada. Ne oluyor? Ne oldu? Burasında da hoş geldin yazıyor. Arnavut bayraklı bir ev var. Merak ediyorsanız gidin önceki videoyu izleyin. Söyleyeceklerim bu kadar. Binaların döküklüğünü konuşalım biraz da. Hepsi de güzel değil. Şimdi de az önce bahsettiğim gibi trileçe yemeye geldik. Bakalım nasıl çıkacak. Arkadaşlar güzel gömdüm. 2 dakikamı almadı bitirmek. Hoştu. Sadece sütünden mi bilmiyorum. Bizimkine göre biraz tadı farklıydı. Çay bardağının kulbu falan. Onu da göstereyim. Güzel tatlı bir deneyim. Öyle eski Türk çarşısında. Fış 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 fış. Flag. Şey diyeceğim size arkadaşlar, ben buradaki dilencilerden bıktım. Çok fazla var. Yani bu konuya değinmek gerekiyordu. Arnavutluk'ta da vardı dün ama burada çok daha fazla. De gitmiyorlar. Öyle bir sıkıntı var. Darbuka sesi geliyor bir yerden. Bir o eksikti diye. 2,5 euro daha alacağım. Sürüm bozuldu. Üsküp meydanda çalan darbuka gerçek değil. Arkamızda darbuka çalıyor. Ne düşünüyorsun? Kelime ağzından bu kadar. Büyük İskender ya. Her yerdeymişsin be. Almışsın her yeri. Hadi yap şovunu. Hadi. Bekliyorum. Bekliyoruz. Hı. Kazinolar. Burada fazlaca. Yap şovunu aynaya. Bu ne? Öttürüyorlar. Şimdi tasarım harikası abajurdan bir banka oturacağız. Tam şuraya. Tam. Evet şimdi gider iken bence şu konuya bir el atmalıyız. Burada yediğimiz dönerler. Ne düşünüyorsun? Ben buradakini beğenmedim de Ohrid'dekini beğendim. Ben de tam tersi. Ohrid'dekini sevmedim. Buradaki daha güzeldi ama şeye çok sinir oldum. Çocuk bana sos koyarken yoğurtlu bir sosları var bunların. Cacıki dedi. Dedim not for me. It's cacık. Öyle bir şey işte yani. Biz ufaktan uzuyoruz. Güle güle Üsküp. Güle güle Makedonya. Muhtemelen bir daha görüşeceğiz. Çünkü sevdim. Görüşmek üzere. Bakın kapılarda bile Türk-Makedon kardeşliği. Yani şimdi biz havalimanına geçiyoruz ama geçmeden önce genel bir Makedonya hakkındaki şöyle görüşlerinizi alabilirsek hanımefendi. Yok falan. Nasıldı? Nasıl geçti? Makedonya'yı sevdim ama Ohrid'i daha çok sevdim merkeze göre. Bence daha Çok katılıyorum. insancıllar, daha ne bileyim karışık da değil. Gayet güzel, nezih, güzel böyle nehri de gayet hoş. Buranın nezihliğini görüyorsunuz egzoz patlamasından. Yani İzmir gibi haliyle. Tabii İzmir'e kıyasla çok sakin de. Evet. Nüfusu zaten toplam 2 Tabii, milyon. 2 milyon. Aynen 2 700. milyona yakın bir şey aynen. Bunun iyi şeyleri var, Ohrid falan var. Sadece Tabii. merkezde yaşayanlar da 1 milyon falandır. 1,5. Tabii doğru. Buca'da yaşayan zaten 1 milyon. Evet bu arada Yani o gerçekten. yüzden gayet güzel de Ohrid'i bence tercih ederim. Her kelimesine katılıyorum bunun. Evet. Evet. Aynen. Özellikle Arnavutluğu hiç sevmedim bay.
Benim şimdi değinmek istediğim bir konu daha var. Dün Arnavutluk'ta bir tane beyefendi yanıma geldi. İşte İtalyan mısın diye sordu direkt. İtalyano falan yapıyor böyle. Dedim no, I am Turkish. Ondan sonra birden o falan yaptı, böyle kalbini gösterdi etti. İşte siz bizim kalbimizdesiniz falan. Zaten o kadar Türk şeyi var ki hani zamanda Osmanlı egemenliğinde kaldığı için her yerde Türk etkileri mevcut. Sonrasında Türk olduğumu işte öğrenip bu hareketi yaptıktan sonra beni alnımdan öptü. Zeynep'in elini sıktı. Biz kardeşiz falana döndü olay. Öyle. Bu şekilde bahsetmek istedim. Thanks. Gelirken yediğimiz röteri giderken de yiyoruz. Ayrılmadan önce Makedonya topraklarından şöyle son bir kapanış dedim. Senin uçak şıklığı diyoruz. Yani ne yapabilirim, fazlaysam buraları. Ben buyum. Serimdeki. Hiperaktifim. Beyaz. Neyse. Evet, öyle de sanılabilir. O zaman Üsküp'ün dev heykellerinden ve ruhu olan o daracık sokaklarından ayrılıyoruz. İstikamet şimdilik evimiz, yani güzel İzmir'imiz. Ama seyahat burada bitmiyor. Bir sonraki videoda sadece şehirleri ve ülkeleri değil, yol arkadaşlarımı da değiştiriyorum. Sırbistan sınırına yepyeni bir ekiple, farklı bir enerjiyle giriyoruz. Bakalım Belgrad sokaklarında bizi neler bekliyor. Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki durakta görüşmek üzere.